Merhaba araştıran insanlar. Amerikan hükümetinin konu uzay ve dünya dışı yaşamı olduğu zaman olayları örtbas etmekte nedenli başarılı olduğu herkesin malumudur. 51. bölgenin varlığını bile 2002 yılında kabul eden Amerikan hükümeti bu konuda gerçekten de uzmanlaşmıştır. Afganistan'da görev esnasında buldukları antik bir UFO'yu da bu şekilde örtbas etmek istiyorlar. İşte bu videoda antik Vimana dosyasını masaya yatıracağımız bir video olacak. Hepinize iyi seyirler. Yakın zaman içinde Rusya Devlet Başkanı Putin ve önemli dünya liderlerinin dikkatini çeken Afganistan'daki ilginç bir keşif gündeme bomba gibi düştü. Rusya'nın Dış İstihbarat Servisi tarafından Başbakan Putin'e hazırlanan özel raporda Alman Başbakanı 2016'da Afganistan'a sürpriz bir ziyaret yapan batılı liderlerin sonuncusu olduğu bildiriliyor. Bu ziyaret dönemin Amerikan Başkanı Obama, İngiltere Başkanı ve Fransa Cumhurbaşkanı ziyaretlerinden sonraydı. Rusya Dış İstihbarat Servisi tarafından hazırlanan raporun bir kısmı gizlice internete sızdı. Bu konu hakkında konuşan kişiler anında bazı suçlarla ve komplo teorileri üretmekte itham edildi. Gerçekliği tartışılan konu şöyleydi. Afganistan çölünde bir keşif görevi sırasında 8 Amerikan askeri girişinde tuhaf işaretler olan bir mağaraya tedirgince girdi. Çünkü burayı Taliban milislerinin kullandığı bir üs zannetmişlerdi. Uzun koridor benzeri bir açıklıktan ilerledikten sonra gözlerine inanamadıkları bir nesne gördüler. Bu, efsane ve destanlarda adı geçen ve tanrılar tarafından kullanıldığına inanılan antik bir UFO yani Vimana'ydı. Bu tür uçan teknolojisi olan nesneler Hint, Sanskritçe destanlarında ayrıntılı olarak tasvir edilmektedir. 8 Amerikan askeri taşıdıkları kayıt cihazları ile bu keşfi belgeleyip üstlerine ilettiler. Fakat daha sonra esrarengiz bir şekilde mağarada kayboldular ve onlardan bir daha haber alınamadı. Sadece mağara girişinde bazı ekipmanları bulundu. Bu olayın ardından Başkan Obama ve Angela Merkel de dahil olmak üzere dünya liderleri Afganistan Savaşı'ndaki sorumlu bölge içindeki bu şaşırtıcı keşfi kendi gözleriyle görmeye gitti. Raporda Batı dünyasının bu en güçlü liderlerinin sürpriz ziyareti için bu eski uçan aygıt keşfine bağlandı. Obama'nın anılarını yazacağı kitabın yapımcılığını üstlenen Penguin Random House'un CEO'su Marcus Doyle, kitabın taslak metninde Sayın Obama'nın bu konuya kapsamlıca değindiğini, gördüklerini ince ince yazdığını, hatta şahsi arşivlerinde Vimana'ya ait yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve videoların olduğunu, ancak Obama'nın emekli Amerikan başkanı statüsü sebebiyle kitabın biten her bölümünü kanunen incelenmek üzere Pentagon'a gönderme yükümlülüğü olduğunu ve Pentagon'da bulunan yetkililerin bu konuyu sakıncalı bularak taslaktan çıkarttığını birinci ağızdan açıklamıştır. Ayrıca yine Obama'nın başkanlığı döneminde Rusya'ya Afganistan'ı işgal ettiklerinde buna benzer bir keşif yapıp yapmadıklarını soran resmi bir bildiri yollattığı, Rus hükümetinin ise bu bildiriyi cevaplamadığını söylemiştir. Afganistan'da bulunan Vimana'nın en az 5000 yaşında olduğuna inanılıyor. Nesneyi incelemek ve denemek isteyen bilim adamları onları yaklaştırmayıp uzak tutan koruyucu bir enerji kalkanı olduğunu gördü ve buna zaman kuyusu adını verdiler. Daha sonra gizemli mağarayı ziyaret eden özel izinli devlet araştırmacıları bu nesneyi Vimana olarak nitelendirdi ve 8 Amerikan askerinin kaybolmasının doğrudan bu nesneyle ilgili olabileceğini belirttiler. Keşfin üzerinden bir sene geçtikten sonra İngiliz paranormal dergisi olan Fate, Avrupa Uzay Ajansı'nda çalışan bir yetkiliye dayandırdığı makale ile konu tekrardan gündeme geldi. Komplo teorisyenleri açısından 1970'li yıllardan günümüze kadar yayın hayatını sürdürmekte olan Fate dergisi son derece saygın ve güvenilir bir kaynaktır. Pek çok gizemli olayın delil ve belgelerini gün yüzüne çıkartması hasebiyle komplo teorisyenlerince düzenli olarak takip edilen bir yayındır. Dergi, 2001 senesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayıp Kıta Mu araştırması esnasında James Churchward'ın Türkiye'ye geldiğini kanıtlayan tren biletini paylaşarak ülkemizde bu konuda yayınlanan pek çok eserde Churchward'ın yaşlı olduğu için gelmediği ve Atatürk'le görüşmediği tezini tek hamlede çürütmüştür. Atatürk'ün Kayıp Kıta Mu araştırması hakkındaki videomu ekranın sağ üst köşesinde açılan bildirime tıklayarak izleyebilirsiniz. Konumuza dönecek olursak, dergide yayınlanan makalede ismi verilmeyen kişinin Vimana'yı inceleyen ikinci ekipte yer almıştır. Bu ekip Avrupa Uzay Ajansı, NASA ve CIA'den uzmanlar barındırıyordu. Ruslar da ekibe uzman göndermek için büyük çaba sarf etmiş ancak Amerika buna müsaade etmemişti. Birinci ekipten yaklaşık 3 ay sonra ikinci ekip de mağaraya varır ve burada kamp kurulur. Vimana'nın X-ray ışınlarıyla röntgeni çekilmek istenir ancak Vimana'da bunu engelleyen bir sistem vardır, bu yüzden çekilemez. Vimana'nın yüzey sıcaklığı normaldir. Bir deneme yapmaya karar verirler.
Buna göre Vimana tazyikli suya maruz bırakılır ancak su Vimana'ya değer değmez buharlaşmaktadır. Vimana'nın dış yüzeyindeki enerji alanını kapatmak için özel bir cihazla elektromanyetik bir darbe yaparlar ve işe yarar. UFO'nun üzerinde garip sembol ve işaretler vardır. Tekrar suya maruz bırakıldığında bu sefer ıslandığı görülmüştür. Ayrıca Vimana eser miktarda radyasyon yaymaktadır ki bu da nükleer yakıtla çalıştığını göstermektedir. 8 metre çapında 3,5 metre yüksekliğinde 1,5 ton ağırlığında olan bu gemiye günümüz teknolojisiyle nükleer bir reaktör yerleştirilemeyeceğini de belirtelim. Araç enerji alanı kapatıldıktan sonra ikinci defa X-ray'e sokulur. Çünkü kapısı henüz açılamamıştır. X-ray sonuçlarına göre içeride 2 tanesi ufak, bir tanesi büyük olmak üzere 3 ayrı bölme olduğu görülmüş. Büyük olan bölmenin kumanda odası, diğer 2 ufak bölmenin ise yaşam alanı olabileceği değerlendirilmiştir. Ekip bundan sonra Vimana'nın kapısını açmak ve bir şekilde demonte etmenin üzerinde durdular. Yüzeyde bir vida, bağlantı ekipmanı veya kaynak izi görülmedi. Vimana adeta yekpare bir madenden yapılmış gibiydi. Demonte çalışmaları sonuç vermeyince UFO'yu taşımaya karar verdiler. Ancak bir sorun vardı. Avrupalılar UFO'yu merkezi Paris'te bulunan Avrupa Uzay Ajansı tesislerine götürüp orada incelemek istiyordu. Amerikalılar ise Amerika'ya götürmek. Bir aylık diplomatik maratonun ardından Vimana'nın önce Paris'e götürülüp Amerikalı uzmanların da katılımıyla burada 6 ay süreyle incelenmesine, daha sonra Amerika'ya götürülmesine karar verildi. Vimana özel hidrolik kızaklar vasıtasıyla kaydırılarak mağaradan çıkarıldı ve özel olarak tasarlanmış kurşun alaşımlı kare bir konteynere yüklendi. Önce mühürlü olarak kamyonla bir NATO üssüne, buradan da askeri kargo uçağıyla Fransa Paris'e götürüldü. İtirafçının daha sonra Vimana'ya ne olduğuyla alakalı başka bir malumatı yoktu. Bilinen en eski Hindu metinleri olarak antik Hindu şiirleri, Vedaların Vimana olarak tanımlanan uçan araçlarla ilgili tasvirlerle doludur. Destanlara göre Vimanalar 2 katlıdır, daire biçimindedir ve kubbelerinde bir giriş tüneli vardır. Yani tam anlamıyla bir uçan daireye benzerler, inanılmaz bir süratle ve manevralarla uçarlar. Uçarken de melodik bir ses çıkartırlar. Çeşitli tiplerde Vimanalar vardır. Bazıları tabak şeklinde, bazıları ise uzun silindir şeklindedir. Alışılmadık şekilleri olan ve insanlar tarafından yapılmamış olan araçlar olarak tasvir edilirler. Mubharrata'nın bir bölümü olan Dronaporva'da, Ramayana'da küre şeklinde bir Vimana'dan söz edilir. Bu Vimana inanılmaz hızlara ulaşmakta ve ardından büyük bir hava akımı bırakmaktadır. Hareketleri bir UFO gibidir. Her yöne gidebilir. Yön değiştirmesi ani ve çok hızlıdır. Çok hızla giderken aniden durur, yine aynı hızda ters yöne gidebilir. Sanskritçe Epik Muhabbarata'da bulunan kadim hikayelerden bir Vimana'nın çevresi 12 kubik ölçüsünde olduğu 4 adet güçlü tekerleği olduğunu biliyoruz. Ateşlenmemiş füzelerinden başka Muhabbarata dairesel yansıtıcı ile işleyen diğer ölümcül silahların kullanımını da kaydediyor. Devreye sokulduğu zaman bir ışık şaftı üretiyor ve herhangi bir hedefe odaklandığında onu anında gücüyle yakıp yok ediyor. Vimana'yı çevreleyen zaman kuyusu ile ilgili olarak bu rapor bunun elektromanyetik radyasyon yerçekimi imali olduğunu söylüyor. Elektromanyetik radyasyon yerçekimi ilk kez birleşik alan teorisi olarak Einstein tarafından kabul ediliyor. Ve uzun zaman sonra bunu 1943 yılında Amerikan 2. Dünya Savaşı deneyinin arkasında bir şey olduğu konuşuldu. Buna Philadelphia deneyi denildi. Afganistan'daki askerlerin kaybolması gibi Amerikan askerlerinin aniden kaybolması da buna bağlandı. Rus istihbarat raporu bu gizemli zaman kuyusunun bitmek tükenmek bilmeyen güç kaynağının Edward Slaskandi'nin teknolojisine dayalı olduğunu gördüğü söyleniyor. Edward Slaskandy, kadim insanların gizli bilgilerini keşfettiğini iddia etmişti ve 1923-1951'de Koral Şatosu olarak bilinen dünyanın en gizemli başarılarından birisini yansıtan bilinmeyen bir işlemle 1100 ton mercan kayasını tek başına ve gizlice oymuştur. Bu raporla ilgili en etkileyici şey yalnızca bir Vimana'nın keşfedilmiş olması değil, aynı zamanda Vimana'nın keşfedildiği mağarada bulunan kadim yazılardı. Bu yazılar Vimana'nın gerçek sahibinin Zerdüştlük adı verilen ve tüm zamanlarda en önemli dinlerden birinin kurucusu olan kadim peygamber Zerdüş olduğunu iddia ediyordu. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Araştırmalarımızın gelişerek devam edebilmesi için videoyu Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşmayı,
Yeni videolardan haberdar olup araştıran insanlar topluluğuna katılmak için Küt TV'ye abone olarak kanalın bildirimlerini açmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.